Selamlar dostlar, ben Mahir. Travian'daki 3 kabileli serverlar için en iyi yağma ordularını inceleyeceğiz. Yine bunu yaparken daha önce hazırlamış olduğum Excel tablosundan faydalanacağız. Bu Excel tablosu 1x serverlar için bir ay süre zarfında miğfer birlik bonusu etkileri olmadan kışta ahır, yalak 20. seviyede, askerlerin zırhları 20. seviyedeyken hazırlanmıştır. Örneğin bir ay içerisinde biz bu şartlarda 26.000 tokmak eğitebiliyoruz, 10.000 emperyan eğitebiliyoruz şeklinde. Şimdi yağma ordusu dediğimizde yağma ordusunun birinci önceliği tabii ki saldırı ordusu olması lazım. İkinci önceliğimiz birim zaman içerisinde eğittiğimiz asker miktarının çok olması lazım. Örneğin bir ay süre içerisinde 26.000 tane tokmak yetiştirebiliyoruz. Bunun karşılığında bir ay süre içerisinde 10.000 tane emperyan yetiştirebiliyoruz. Ve burada tokmağın sayısı daha fazla olduğu için daha fazla alanı yağmalayabilecek. Üçüncü durum, bu askerlerin hızının yüksek olması lazım. Ne kadar diğerlerinden hızlılarsa gidip gelme süreleri o kadar kısalacak ve harcadığımız asker sayısı daha azalacak. Ne demek istiyorum? Hemen bakalım. Şimdi diyelim ki biz 100 birim mesafede bir yağma köyünü yağmalıyoruz. Ve buraya her defasında 2 adet asker gönderiyoruz. 20 dakikada bir yağma attığımızı düşünelim. Turnuva yeri seviyemiz 20. Askerimiz balta sallayan olsun. 6 birim hızında hareket ediyor. Bizim burayı yağmalayabilmemiz için, yani 20 dakikada bir buraya bizim asker gönderebilmemiz için toplamda elimizde 72 tane baltacı olması lazım. Yani 72 tane askerin tek vazifesi bu köyü yağmalamak olacak 20 dakikada bir. Devam edelim, bu durumu tokmak için bakalım. Tokmağın hızı 7. Bizim buraya harcadığımız asker sayısı 72'den 62'ye düştü. Yani şunu diyebiliriz ki tokmak sallayan balta sallayandan yağma konusunda daha iyi bir asker. Devam edelim. Üçüncü bakacağımız kriter bu askerlerin daha çok yağma taşıyabiliyor olması. Yine tokmakla balta sallayana dönelim. Baktığımızda tokmak sallayan 60 tane kaynak taşıyabiliyor. Balta sallayan 50 tane kaynak taşıyabiliyor. Bu yönlerinden kıyasladığımızda yine şunu söyleyebiliriz. Tokmak sallayan, balta sallayan da yağma konusunda çok daha iyi bir asker. Şimdi bu bilgiler ışığında listemizde saldırı notu 78'den düşük olan bütün orduları eleyeceğim. Çünkü bize öncelikle saldırı ordusu lazım. Elimizde 8 adet ordu kaldı. Ve bunları bir de kendi kabileleri işlerinde kıyaslamak istiyorum. Örneğin tokmak sallayan Toyton ordusuyla balta sallayanla Toyton'u kıyaslayalım. Cermenler için saldırı yönlü olarak basılabilecek asker bir tane zaten. O da Toyton. Toyton yönünden bir değişiklik olmayacağı için yaya yönüne bakmamız lazım. Bir ay içerisinde 26.000 tokmak yetişiyor ve bunun karşılığında 16.000 baltacı yetişiyor. Tokmak sallayandan 10.000 tane fazla oluyor. Yani daha geniş bir alanı yağmalamamız mümkün. Hıza baktığımızda tokmağın hızı 7, baltacının hızı 6. Yine balta sallayan geride kaldı. Ganimet taşımaya geldiğimizde birisi 60, birisi 50 ganimet taşıyor. Yine balta sallayan geride kaldı. Hal böyle olunca en iyi yağma ordusu dediğimizde balta ve Toyton ordusu buradan eleniyor. Roma içerisine gelelim. Roma içerisinde yaya asker olarak Emperyan ve Lejyoner basılabilir. Bunları kıyaslayabiliriz. Ve atlı asker olarak Sezar ile İmparator basılabiliyor. Bunları kıyaslayabiliriz. Ben atlıdan başlayacağım. Bir ay içerisinde 6800 Sezar eğitebiliyor bir Romalı. Buna karşılık 9000 İmparator yetiştirebiliyor. Yani İmparatorun sayısı Sezar'ın sayısından 2200 daha fazla. Sezar burada geride kaldı. Devam ediyoruz. Sezar'ın haritadaki hareket hızı 10 birimken İmparator'un hareket hızı 14 birim. Sezar bu ikinci aşamada da yine geride kaldı. Yine devam ediyoruz. Bir adet İmparator 100 kaynak taşırken Sezar 70 kaynak taşıyor. Yine Sezar elendi. Yani şunu diyebiliriz ki Roma'da oynayıp en iyi yağma ordusunu basmak istiyorsanız sizin için askeriniz İmparator. Ondan ötürü Sezar olan orduları eliyorum. Karşımıza Romalılarda artık Emperyan ve Lejyoner kaldı. Şimdi Emperyan'ın hızı haritada 7 birim. Lejyoner'in hızı haritada 6 birim. Burada Emperyan daha iyi. Her ikisi de 50 ganimet taşıyor. Burada ikisi berabere kaldı. Bir ay içerisinde yetişen asker sayısına baktığımızda bir tanesi 10.000, diğeri 12.000. Yani aralarında burada da lejyoner önde kaldı. Bunu diğer tablomuzdan bir kıyaslayacak olalım. Şimdi düşünelim, biz 100 birim mesafedeki bir yeri 20 dakikada bir, turnuva yeri 20 ile sürekli 325 emperyan ile yağmalıyoruz. Emperyanın hareket hızı 7 birim. Ve bizim burayı yağmalamamız için toplamda 10.000 adet emperyana ihtiyacımız var.
Bu asker eğer ki lejyoner olsaydı haritadaki hareket hızı 6 birim olacağından devam ettiğimizde bizim gerekli olan asker sayımız 11.700 olacak. Yani lejyoner burada asker sayısının çokluğunu kaybetmiş oluyor hızından ötürü. Bir tanesinin saldırı notu 87, diğerinin saldırı notu 78. Hal böyle olunca Roma'da yağma için en iyi basılabilecek ordu dediğimizde lejyoneri rahatlıkla eleyebiliriz ve geriye elimize kalan Emperyan İmparator ordusu olur. Hemen o orduyu da buradan eleyelim. Şimdi Roma'nın en iyi yağma ordusunu da bulduk. Devam edelim Galya'ya. Galya'da saldırı ordusu olaraktan basabileceğimiz yaya asker sadece kılıçlı var. O yüzden orada herhangi bir değerlendirme yapamıyoruz. Saldırı ordusu kısmına geldiğimizde Heduan ve Toytat Heduan ve Toytat'ın bir karşılaşması var. Yani Toytat deyince işin rengi öyle bir değişiyor ki ona gülüyorum. Yanlış anlamayın. Yine de inceleyelim. Şimdi Heduan'ın haritadaki hareket hızı 13 birim. Toytat'ın Şimşek'in haritadaki hızı 19 birim. Muazzam bir fark. Bir adet Toytat 75 kaynak taşırken bir adet Heduan 65 kaynak taşıyor. Yine açık ara farkla Toytat önde. Asker sayısına bakalım. Bir ayda 7700 Toytat yetişiyor. Bir ayda 6100 Heduan yetişiyor. Yani burada açık ara farkla Toytat diyebiliriz. Ve bu yüzden Galya oynayacaksanız en iyi yağma ordusu dediğimizde kılıçlı Toytat olarak sizi karşılıyor. Ve bundan mütevellit sonuncu ordumuzu da eleyelim. Şimdi geldik en zor kıyaslamaya. Bu 3 ordu içinde en iyi yağma ordusunu bulmaya. Şimdi bunu bulurken bu saatten sonra şuna bakmayacağım. Örneğin Tokmak'ın saldırı notu 100, Emperyan ordusunun saldırı notu 87. Bu nedenden dolayı ikisi denk çıktığında veya aralarında bir fark olduğunda saldırı notu yüksek diye Tokmak ordusunu seçmeyeceğim. Çünkü videomuzun konusu en iyi yağma ordusunu bulmak. Ve artık bunların üçü de saldırı ordusu sayılabilecek nitelikte ordular. Ondan dolayı ben bu saatten sonra bu üç ordunun saldırı notunu önemsemeyeceğim. Yalnızca yağmasına bakacağım. Şimdi bu üç ordu içerisinden en iyi yağma ordusunu bulmaya çalışalım. Tabi bulabilirsek. Şimdi öncelikle erken dönem oyun farkı, geç dönem oyun farkı bu tarz durumlar söz konusu. Bunu bir söyleyeyim. Örneğin Roma'daki Emperyan İmparator ordusunda imparatoru eğitmek oyunun erken dönemlerinde özellikle bu sayılarda bu rakamlarda eğitmek çok zor. Bir kere yalak olmayacak ya da çok düşük seviyelerde olacak. İmparator zaten pahalı bir asker. Toytat ile olan bir kıyasına bakalım imparatorun. Bir adet imparator 1410 kaynak ile eğitilirken bir adet Toytat 1090 kaynakla eğitiliyor. Arada nereden baksanız %30'luk bir fark var. Hani bu tip durumlar var. Aslında erken oyun, orta oyun, son oyun bu tarz kıyaslar mevcut. Bu durumu bir örnekle yapmaya çalışacağız. Diyelim ki 200 birime kadar bizim bir yağmamız söz konusu. Şimdi 2 birimden başlayıp 200 birime kadar giden 100 tanelik bir yağma listemiz var. Ve biz bunların her birine birer adet asker gönderiyoruz. Yağma sıklığımız 15 dakika olsun. Turnuva yerimiz 20 ve bu listeyi yağmalamak için kaç adet Toyton gerekli ona bakalım. Toyton'un hızı haritada 9 birim. Buraya 9 birim yazıyorum. Bu alanı yağmalayabilmemiz için bize 3154 Toyton gerekli. Devam ediyorum. Eğer bu askerimiz bizim imparator olsaydı haritadaki hızı 14 birim. Bu alanı yağmalamamız için bize 2027 imparator gerekliydi. Eğer bu askerimiz Toytat'ın şimşeği olsaydı 19 birim hızla hareket edip bu bölgeyi sadece 1494 ile yağmalardık. Şimdi gördüğünüz gibi birine 1500, birine 2000, diğerine 3000 diyebiliriz kabaca. Dönelim eğittiğimiz asker miktarlarına. Bir ayda bastığımız Toyton ordusuyla biz yaklaşık 200 tane köyü yağmalayabiliyoruz. Yani 3100 askerle 100 köyü yağmalayabiliyorsak 6400 askerle 200 tane köyü yağmalayabiliriz. İmparatora bakalım. 2000 adet asker gidiyor her 100 yere. Yaklaşık olarak onunla da 450 köyü yağmalayabiliriz. Toyton ile 200 köyü yağmaladık. İmparator ile 400 köyü yağmaladık. Hemen not edelim. 200 köy, 450 köy. Şimdi Toytat'a gelelim. 1500'den hesap yapacağız. Onunla da toplamda 500 köy yağmalayabiliyoruz. 500 köy. Baktığımızda Toytat'ın şimşeği açık ara farkla önde diyebiliriz. Mümkün. Şimdi devam edelim. Bu benzer kıyaslamayı bir de yay askerler için yapacağız. Ama yay askerleri yaparken 100 birime kadar yapacağım. Tokmak Sallayan'ın haritadaki hızı 7 birim. Emperya'nın 7 birim. Kılıçlı'nın 6 birim. Bunlar bizim hatırımızda. Hemen geldik tablomuza. Yine 15 dakikada bir yağma atıyoruz. Turnuva yerimiz 20 ve gönderdiğimiz asker sayısı 2. Haritadaki hızımız 7 birim. Ve bize gerekli olan asker sayısı 8100 adet. 8100
tokmak gerekli. Ve biz bir ayda 26.000 asker eğittik. Yaklaşık bu tokmaklarla 320 adet köy yağmalayabiliyoruz. Şimdi durum Emperyan'a geldiğinde birazcık karışıklaşacak. Neden karışık olacak? Çünkü Emperyan askeri zırhı 16 olduktan sonra eğer karşıdaki köyde sur yok ise bir asker ile köyü yağmalayabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Ve bu durum Kılıçlı için de Kılıçlı'nın zırhı 20 olduğunda aynı zamanda %2 birlik bonusu olduğunda bir askere düşebiliyor. Ama tokmak hiçbir şekilde bir askere düşemiyor. Biz yağma listesinin yarısında bir askerle yağmalayabiliyoruz gibi düşünüp o şekilde değerlendireceğiz bu grupları. Şimdi bu şekilde baktığımızda bize 6066 adet Emperyan yeterli geliyor ve biz bir ay süre içerisinde 10.000 adet Emperyan eğitebiliyorduk. Yaklaşık buradan da 130 köy diyebiliriz. Kılıçlı'ya geçtiğimizde Kılıçlı'nın hızı 6 birime düşecek. Yine tek askerli durumdan, senaryodan düşünelim. 7.000 adet lazım. Baktığımızda 13.000 adet Kılıçlımız var bir ay içerisinde. Yani 180 adet de buradan yağmaladığımızı varsayalım. Şimdi toplamda Cermen ile 520 köy yağmaladık. Roma ile 580 köy yağmaladık. Galya ile 580 köy yağmaladık. Çok denk geldi. Yani buradan gördüğümüz üzere ilerleyen senaryolarda askerlerin zırhları 20 olduğunda, seri asker basımına başlandığında, bu orduların yağması kıyaslandığında gördüğünüz üzere atlı yağma yapan ordular bir tık öne geçiyor. Bunun bariz bir şekilde öne geçmesinin sebebi de aslında şu. Mesela biz şimdi 100 birim içerisinde Cermen ordusuyla 320 tane köy yağmalayabileceğimizi hesapladık. Ama bu durum 100 birim içerisinde 320 tane köy bulamayabiliyorsunuz. Belki de sadece 150 tane köy yağmalıyorsunuz. Yani sizin bu tokmakların daha uzun bir yere gitmesi gerekiyor. 2'şer adet tokmağın. Gerçekte baktığımızda buradaki sayı daha da azalabiliyor. Devam edelim. Atlı durumunu 200 birim içerisinde ne dedik? 450 köy, 500 köy yağmalıyoruz dedik. Cermen içerisinde de 200 tane köy yağmalıyoruz dedik. Ama 200 birime kadar hesapladık. Bunu 300 birime kadar da çıkartabilirdik. Hemen çıkartalım. 3 birimden başlayalım. Asker sayısında 1 diyelim. Ve hızımız 9 birim. Toyton için. Toyton'la bu alanı yağmalamak için, 100 tane köyü yağmalamak için toplamda 4.000 tane askere ihtiyacımız var. Toyton'un şimşeği ile 1900. Yarısı kadar askerle aynı sayıdaki köyü yağmalayabiliyor. O da yetmiyor. 6.400 tane Toyton varken 7.700 tane Toytat'ınız var. Toytat elindeki sayı olarak da fazla. Yani mesafe uzadıkça Toytat daha da fark atmaya başlıyor. Günün sonuna geldiğimizde erken dönemdeki yağma söz konusu olduğunda Roma ordusu burada eleniyor ve ön planda Galya ile Tokmak ordusu kalıyor. Bunların içerisinde hangisi birinci sıradadır derseniz bu tamamen şahsi görüşe kalıyor. Yani bana sorsanız Galya ordusu yağma için Cermen'den daha iyi bir ordu. Erken dönemde bile. Uzayan dönemde orta oyunda ve son oyunda yine Galya ordusu Cermenlerden daha iyi bir yağma ordusu. Çünkü bu sefer de uzaklara gitmeniz gerekiyor. Uzaklara gitmek için hız gerekiyor. Hızlı bir şekilde yağma yapabilmek gerekiyor. Tokmak ordusu bu noktada sınıfta kalıyor işin açıkçası. Orta oyunda diğer bir alternatif olarak Roma'nın ordusu da gelmeye başlıyor. Çünkü artık onun da kaynak sıkıntısı kalmamaya ve askerini sürekli basabilmeye başlıyor. Yalak 20. seviye oluyor. Ve İmparator da bu yarışın içerisine dahil oluyor. Biz yıllarca Cermen oynadık. Hep yağma odaklı bir oyun oynadık. Bir defasında bir abimizi kırmayarak Roma ile ortaklı bir oyun oynadık. Cermen'de kazanmadığımız kadar yağma madalyasını Roma'dayken kazanmıştık mesela. Orta oyundan sonra başarmıştık ama bunu. Tılsımlara yakın listeye zorlamaya başlamıştık. Tılsımlardan sonra da listeden düşmedik. Yani 1'den, 2'den, 3'ten, 1, 2, 3 hep madalyalarımız böyleydi. Neden? İmparator farkı. Elimizde 3 tane imparatorlu ordu vardı. 3'ü de yağmaya çıkıyor. Çok büyük bir alanı yağmalayabiliyorsunuz bunlar sayesinde. Hal böyle olduğunda Tokmak ordusu bunlara yetişemiyor. Tokmak ordusu uzun mesafeleri kat etmesi gerekli olduğunda sorun yaşıyor. Bir de bunun diğer dezavantajları var. Şimdi diyelim ki siz 200 birime kadar yağmaya gidiyorsunuz. Turnuva yerinizin seviyesi 20. Tokmakla sizin 200 birime gitmeniz 8 saat. 250 birime tokmakla sizin gitmeniz 10 saat. Düz hesap. Siz 10 saat gidiyorsunuz, 10 saat geliyorsunuz. 20 saat askerinizin toplanma süresi. Toytat'a gelelim. 3 saat 28 dakika. 250 birimlik yağmadan asker 7 saatte toplanıyor. Diyelim ki akşama
ordunuzu saldırıya göndereceksiniz. Toplamanız lazım. Cermenler de bir gün önceden yağmayı kesiyorlar. Neden? Askerin toplanması gerekiyor. Ama Roma oyuncusuysanız kılıçlarınızı göndermezsiniz. Zaten kılıçlar çok efektif değil yağmada. Toytatlarınızı gönderirsiniz. Saldırıyı akşam 10'da mı atacaksınız? Öğlen saat 1'e kadar hala aktif bir şekilde yağmanıza devam edersiniz. Ama Cermen'de durum böyle olmuyor. Cermen'de erkenden yağmayı bırakmanız gerekiyor. Aslında bu size yağmadan da kayba neden olmuş oluyor. Operasyonlar sıklaşmaya başladığında. Örnek verelim. Haftada 3 tane operasyona çıkıyorsunuz. Zaten toplanma sürelerini beklemekten ötürü nereden baksanız 2 gününüz, 2,5 gününüz yağma atmıyorsunuz. Ardından zaten operasyon süresinde de asker yolda gidip geliyor. Belki de bir hafta içerisinde 2 gün, 2,5 gün yağma atıyorsunuz Cermen'le. Ama Galya'da durum böyle değil. Neden? Zaten 7 saatte toplanıyor. Sadece toplanması için bir gün zaman veriyorsunuz. 2 günde ordu savaştayken, yoldayken geçse geri kalan 3,5 gün sizin olmuş oluyor. Yani haftanın yarısı sizin yağmaya ayırabilmiş oluyorsunuz. Böyle avantajları da var. Sonuç olaraktan benim şahsi görüşüme göre yapacağım sıralamada en iyi yağma ordusu dediğimizde benim aklıma Galya gelir. Kılıçlı Toytat ordusu. İkinci sıra daha zor sıra vermek benim için. Yani uzayan oyunda tabii ki yine Roma ordusu geliyor. Üçüncü sırada da Cermenler geliyor. Ama uzayan oyunda. Ve bunu söyleyen kişinin de oyundaki en çok sevdiği kabile Cermenler. Bunu da unutmayalım dostlar. Yani gerçekler acıdır. Cermenleri seviyorum diye torpil geçemem. Çünkü burada tamamen matematiksel bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Ama işte burada zaten öyle bir denge kurulmuş ki bu denge içerisinde şu bir numara, şu iki numara demek yağma konusunda gerçekten çok zor. Her birinin farklı özellikleri var. Gerçekten çok zor. Ama işte oyun zevki olarak, eğlence olarak, şahsi görüş olaraktan kattığımızda ben birinci sıra Galya ordusu, ikinci sırada Cermen ordusu, üçüncü sırada Roma ordusu ya da ikinci sırayı Roma ile Cermen'e paylaştırırım. Üçüncümüz olmaz yani. İkincilik onların ama Galya, Toyota'nın Şimşek'i açık ara birincilik. Daha önce Galya ile saldırı oynamadıysanız şimdiye kadar ben Galya ile saldırı oynamadım. Ben hep Cermen oyuncusuyum. Ya ben hep Roma oyuncusuyum. Galya'dan saldırı mı olur diyeniniz varsa bir server denemenizi isterim. Gerçekten müthiş eğlenceli. Ama yağma atabiliyorsanız tabii. Yağma çok önemli. Yağma atabiliyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Müthiş eğlenceli bir oyun. Çok uzattım. Çok saçmaladım. Bu videonun montajını nasıl yapacağım bilmiyorum. Karar vermek çok zordu. Hesaplar çok zordu. Size çok beklettim. Uğraştırdım. Bilmiyorum. Kaç dakika oluyor? 40 dakika olmuş. Bunun editi kaçta düşer bilmiyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Sağlıcakla.